Bir avuç toprak, insanın gözünü ne kadar doyurabilirdi ki? Bölgenin en kudretli ağası Cabbar, gariban bir çiftçinin tek damar suyuna göz diktiğinde, toprağın altında uyanan büyük öfkeden habersizdi. Kendi kazdığı zulüm kuyusu, ona yeryüzünde cehennemi yaşatacaktı. İlahi adalet, bazen bir damla suyla, bazen de yutan bir karanlık bataklıkla gelirdi. Kavurucu bir Anadolu sıcağı, çatlamış toprakların üzerinden tüterken, bereketli ovanın tam ortasında yemyeşil parlayan küçücük bir tarla vardı. Bu tarla Rüstem'in ve eşi Zehra'nın yegane nefes borusu, tek geçim kaynağıydı. Etrafındaki uçsuz bucaksız, göz alabildiğine uzanan çorak arazilerse, bölgenin en kudretli, en acımasız adamına Cabbar Ağa'ya aitti. Cabbar Ağa, konağının geniş balkonundan ovaya her baktığında o küçücük yeşil leke gözüne bir diken gibi batıyordu. "Benim topraklarımın tam kalbinde," diye mırıldandı dişlerinin arasından. "Nasıl olur da benim olmayan bir avuç toprak benimkinden daha bereketli olur?" Rüstem, o gün güneş henüz doğmadan tarlasına inmiş, alnından damlayan terler toprağa karışırken çapasına sarılmıştı. Zehra, elinde bakır bir ibrikle kocasının yanına yaklaştı. Yüzünde şefkatli ama endişeli bir tebessüm vardı. "Rüstem'im," dedi fısıltıyla suyu uzatırken, "ağanın adamları yine tepeden bizim tarlayı kesiyorlar. Gözleri var bu toprakta, içim hiç rahat değil." Rüstem nasırlı elleriyle ibriği aldı. Suyu kana kana içtikten sonra derin bir iç çekti. "Korkma Zehra'm," dedi. Sesi kendinden emin ama bir o kadar da yorgundu. "Bu toprak bize atamızdan emanet. Biz haram yemedik ki helalimize göz dikenin ahı bizi bulsun. Göklerde bir adalet var. O her şeyi görür." Fakat Cabbar Ağa'nın adaletle işi yoktu. Balkonunda nargilesini fokurdatırken yanına yanaşan sağ kolu sinsi Mümtaz'a döndü. Gözlerinde doymak bilmeyen bir hırsın karanlık ateşi yanıyordu. "Mümtaz," dedi, parmağıyla Rüstem'in tarlasını işaret ederek. "O adam benim su yolumu kesiyor. O tarla oradan kalkacak. İster güzellikle, ister zorla. O bereket benim olacak, anladın mı?" Mümtaz sinsi bir sırıtışla başını eğdi. "Emrin olur ağam," diye fısıldadı. "Öyle bir oyun kurarız ki o toprağı kendi elleriyle sana yalvararak teslim eder." Mümtaz, karanlık planlarını devreye sokmak için adımlarını hızlandırıp konağın avlusundan çıkarken gökyüzünde aniden kara bulutlar toplanmaya başlamıştı. Rüstem ise yaklaşan büyük fırtınadan habersiz toprağını şefkatle sevmeye devam ediyordu. Ertesi sabah güneşin ilk ışıkları ovayı aydınlatmadan evvel Rüstem alıştığı üzere tarlasının yolunu tuttu. Ancak bu kez onu bekleyen bereketli yeşillik değil, kuruyup çatlamaya yüz tutmuş, boynunu bükmüş bir toprak parçasıydı. Suyun geldiği ana ark, gece yarısı kimliği belirsiz, kişilerce taş ve toprakla tamamen kapatılmış, yönü acımasızca Cabbar Ağa'nın uçsuz bucaksız pamuk tarlalarına çevrilmişti. Rüstem dizlerinin üzerine çöktü, avuçlarına aldığı kuru toprağı çaresizce ovuşturdu. "Bu nasıl bir vicdandır?" diye inledi, sesi çatallanarak. "Suyumuzu kesmişler Zehra, damarımızı kesmişler." Zehra, kocasının feryadını duyup koşarak geldiğinde gördüğü manzara karşısında donup kaldı. Elleriyle yüzünü kapattı, gözyaşları sessizce yanaklarından süzüldü. Fakat o, kolay pes edecek bir kadın değildi. Kocasının omzuna elini koydu, sıkıca kavradı. "Ağlama Rüstem," dedi. Sesi titrese de kararlıydı. "O su bize Allah'ın lütfudur, Cabbar'ın tapulu malı değil. Gider konuşuruz, hakkımız olanı isteriz. Belki bir yanlışlık olmuştur." Rüstem karısının bu saf inancı karşısında acı acı gülümsedi. "Yanlışlık değil Zehra'm," diye mırıldandı. "Bu fırtınanın ayak sesleri." O sırada tarlanın hemen başındaki tozlu yolda Mümtaz'ın kara atı belirdi.
Yüzünde o bildik, sinsi tebessümle onlara doğru yaklaşıyordu. Atından inmeden tepeden bakarak konuştu. Rüstem Efendi, ne bu hal? Tarlan pek bir susuz kalmış, boynunu bükmüş ekinler. Rüstem öfkeyle ayağa kalktı, yumruklarını sıktı. Suyu siz kestiniz Mümtaz diye bağırdı. Cabbar Ağa'nın gözü doymazlığı yetmedi mi? Bizim bir avuç toprağımızdaki 3 damla suya mı göz dikti? Mümtaz hiç istifini bozmadan yavaşça atının yelesini okşadı. Ağamın kimsenin malında gözü yoktur Rüstem, dedi alaycı bir ses tonuyla. O su ağamın arazisinden geçiyor. Kendi toprağını sulamak varken neden sana versin? Ama diye duraksadı. Gözlerini kısarak sinsi sinsi devam etti. Ağam merhametlidir. Der ki, Rüstem o çorak tarlada boşa kürek çekmesin. Suyu bitmiş, bereketi kaçmış. O toprağı bana satsın. Ben de ona hakkından fazlasını vereyim. Hem o kurtulsun, hem biz. Rüstem'in gözlerinde şimşekler çaktı. Zehra ise korkuyla bir adım geri çekildi. Satılık toprağımız yok bizim, diye gürledi Rüstem. Gidin ağanıza söyleyin, canımı almadan o toprağı alamaz. Mümtaz, karanlık bir kahkaha atarak atının yönünü çevirdi. Sen bilirsin Rüstem, dedi uzaklaşırken, ama susuz toprak, mezar toprağına benzer. Bekleyip göreceğiz. Mümtaz'ın kara atının tozu havaya karışıp kaybolurken, Rüstem'in içindeki öfke bir volkan gibi kaynıyordu. Gözleri şimdiden kurumaya yüz tutmuş, boynunu büken ekinlerinde gezindi. Pes etmek yok Zehra, dedi, çenesini sıkıca kenetleyerek, o su bendini kendi ellerimle yıkacağım. Kimsenin rızkı kimseye tekel değildir. Güneş tepeden inip yerini usulca alacakaranlığa bırakırken, uzaklardan dağların eteklerinden süzülüp gelen yanık bir kaval sesi ovada yankılanıyordu. Rüstem, omzuna kazmasını vurduğu gibi suyun kesildiği ana bende doğru yürümeye başladı. Kayalıkları ağır ağır aşarak tepeye vardığında, gördüğü manzara adımlarını toprağa çiviledi. Cabbar Ağa'nın silahlı, iri yarı adamları, taşlarla örülmüş devasa su bendinin etrafında etten bir duvar örmüştü. İçlerinden biri elindeki namluyu kasılarak havaya kaldırdı. Alaycı ve gür bir sesle bağırdı. Yolun sonu burası çiftçi parçası. Ağamızın kesin emri var. Bu suyun bir damlası bile o tarlaya akmayacak. Geri dön git evine. Rüstem elindeki kazmanın sapını kırarcasına sıktı. Bir adım öne atılmak istedi ama karşısındaki zorbaların gözündeki o vicdansızlığı gördü. Kaba kuvvetle, kan dökerek çözülecek bir dava değildi bu. Haklıyken haksız duruma düşmeyecekti. Başını dimdik tuttu, yutkundu ve tek kelime dahi etmeden arkasını dönüp yürüdü. Fakat içindeki o ağır çaresizlik göğsünü bir mengene gibi sıkıyordu. Gece yarısı ahşap kapıyı aralayıp avluya adım attığında, Zehra onu gaz lambasının cılız, titrek ışığında bekliyordu. Rüstem'in çökmüş omuzlarını, karanlığa dalan yenik bakışlarını görür görmez anladı her şeyi. Usulca kocasının yanına yaklaştı. Elini cebine attı ve yıllardır sandığında sakladığı, gelinliğinden yadigar kalan o tek, ince altın bileziği çıkardı. Usulca kocasının nasırlı avucunun içine koydu. "Al bunu Rüstem'im," diye fısıldadı. Sesi titriyordu ama inancı sapasağlamdı. "Gidip kasabadan kazmacı tutarız. O tarlanın tam ortasına kendi kuyumuzu kazarız. Varsın zalimin suyu onun olsun. Biz Allah'ın bereketini toprağın kalbinden söküp çıkarırız." Rüstem, karısının avucundaki o sarı ışıltıya bakarken göz pınarlarından süzülen sıcak bir damla yaş kurumuş avuçlarına düştü. Ertesi sabah gün ağarırken Rüstem o tek ince bileziği göğsünün üstüne, kalbinin tam hizasına bastırarak kasabanın yolunu tuttu. Adımları yorgun ama bir o kadar da inançlıydı. Kasabanın en yaşlı, toprağın damarlarından en iyi anlayan kuyucusu İdris Usta'nın dükkanından içeri girdi.
Yaşadıkları zulmü tek tek anlattı. Zehra'nın yadigarı olan o sarı altını tezgahın üzerine usulca bıraktı. İdris Usta nasırlı eliyle altını geri itti. "Kaldır onu Rüstem," dedi tok, babacan bir sesle. Suyun önüne set çekenin, rızıkla oynayanın karşısında parayla işimiz olmaz bizim. Kazmalar bizden, gayret sizden, inayet Allah'tan. Güneş tepede kavururken Rüstem'in çorak tarlasında hummalı bir çalışma başlamıştı bile. Kazmalar toprağa indikçe kuru toz bulutları havaya kalkıyor, terler çatlak toprağa damlıyordu. 1 metre, 3 metre, 5 metre. Günler birbirini kovaladı ama toprağın o karanlık derinliklerinden tek bir damla bile nem çıkmadı. Rüstem'in elleri kan revan içinde kalmış, bedeni tükenmişti. Zehra ise her sabah tarlaya geliyor. Yüzünde gram eksilmeyen o sabırlı tebessümüyle kocasının kanayan ellerini sarıyor, testisiyle su taşıyordu. Bu sırada konağının yüksek balkonundan ovayı izleyen Cabbar Ağa, adamlarının getirdiği haberi duyunca öfkeyle yerinden fırladı. Önce alaycı bir kahkaha patlattı. Göbeği hoplayarak güldü. "Delirmiş bu sefiller," diye haykırdı. "Benim kuruttuğum topraktan su mu çıkaracaklarmış? Bırakın kazsınlar, kendi mezarlarını kazıyor ahmaklar." Ancak günler geçtikçe Rüstem'in boyun eğmemesi, o bitmek bilmeyen inadı, ağanın o kibrini, o hastalıklı gururunu yavaş yavaş zehirlemeye başlamıştı. O tarla kurumalı, o çiftçi gelip diz çökerek ayaklarına kapanmalıydı. Balkonun demirlerini hırsla sıktı, gözleri öfkeden kan çanağına dönmüştü. "Mümtaz!" diye kükredi aniden. Sinsi sağ kolu bir gölge gibi belirdi arkasında. O kuyu derhal kapanacak," diye tısladı ağa. "Gece çökünce gidin. O açtıkları çukuru, o inatçı köylünün bütün umutlarıyla beraber o tarlaya gömün. Eğer o kuyudan bir damla su çıkarsa, yemin olsun sizi o toprağa gömerim." Mümtaz'ın yüzüne acımasız bir sırıtış yerleşti. Gece karanlığı ovaya simsiyah bir kefen gibi çökerken Mümtaz ve adamları ellerinde kürekler, bellerinde silahlarla uykudaki tarlaya doğru sessizce yola koyuldular. Gece karanlığı zifiri bir battaniye gibi ovanın üzerine örtüldüğünde Mümtaz ve adamları ellerinde ağır küreklerle yılan gibi süzülerek Rüstem'in tarlasına girdiler. Gözlerini hırs bürümüştü. Hedefleri o günlerce kan ter içinde kazılan, Rüstem'in tek umudu olan çukurdu. Tam kürekleri kurumuş toprağa daldırıp o derin kuyuyu acımasızca doldurmaya başlayacaklardı ki, gecenin sessizliğini yırtan gür ve öfkeli bir ses yankılandı. "Oraya bir kürek daha atanın, yemin olsun ecelini kendi ellerimle yazarım." Rüstem karanlığın içinden bir dağ gibi belirdi. Elinde dedesinden kalma o ağır paslı tırpanla dikiliyordu karşılarında. Günlerdir uyumamış, bir umut çıkar diye o kuyunun başından bir an olsun ayrılmamıştı. Mümtaz karanlığın içinde parlayan o keskin metale bakıp önce bir an duraksadı. Sonra etrafındaki iri yarı beş adamına güvenerek o çirkin, sinsi kahkahasını patlattı. "Sen mi biçeceksin bizi çiftçi bozuntusu?" diyerek alay etti. "Ağamın suyuna göz diktin, yetmedi. Şimdi de canımıza mı kastedeceksin? At elindekini." Fakat Rüstem bir adım dahi geri atmadı. Tırpanın sapını parmak boğumları bembeyaz olana kadar sıktı. "O kuyu benim namusumdur, rızkımdır," dedi. Sesi ovada dondurucu bir rüzgar gibi esiyordu. "Ya o çukur açık kalır ya da bu gece bu toprağa kan karışır. Gelin, hanginiz önce girmek istiyor o mezara?" Mümtaz, Rüstem'in gözlerindeki o delice kararlılığı, o kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış, yoksul bir adamın karanlık cesaretini gördü. Yutkundu. Geriye doğru sendeledi. Adamlarına eliyle geri bas işareti yaptı. "Seninle hesabımız bitmedi Rüstem," diye tısladı dişlerinin arasından, korkusunu öfkesiyle gizlemeye çalışarak. "O kuyu sana mezar olacak.
Sadece zamanını bekliyorum. Mümtaz ve gölgeleri karanlıkta usulca kaybolurken, Rüstem elindeki ağır tırpanı yavaşça yere bıraktı. Titreyen dizlerinin üzerine çöktü. Nefes nefeseydi. Tam o an derinlerden, toprağın çok ama çok altından gelen çok hafif bir çatırtı duydu. Kulaklarına inanamadı, eğilip başını o karanlık, dipsiz çukura doğru uzattı. Burnuna dolan koku, yıllardır hasretini çektiği, o can veren, bereket kokan ıslak çamurun kokusuydu. "Zehra," diye fısıldadı geceye doğru. Gözlerinden süzülen yaşlar bu kez çaresizliğin değil, ilahi bir müjdenin yaşlarıydı. "Zehra, suyun nefesini duyuyorum." O gece, yorgun toprağın kalbinden süzülen o ilk damla, koca bir mucizenin sadece habercisiydi. Şafak sökerken, Rüstem'in nasırlı elleriyle kazdığı o dipsiz çukurdan gürül gürül, köpüre köpüre buz gibi bir su fışkırmaya başladı. Su öylesine tazyikli, öylesine bereketliydi ki, çatlamış, boynunu bükmüş ekinler sanki kana kana içiyor, kurak toprak anında hayata dönüyordu. Zehra, gözyaşları içinde çamurlu suya ellerini daldırdı, yüzüne sürdü. "Şükürler olsun," diye hıçkırdı. "Göklerin adaleti yerin altından vurdu Rüstem'im." Haber, sabah rüzgarıyla ovaya yayıldığında, Cabbar Ağa, konağının o gösterişli balkonunda kahvesini yudumluyordu. Gözleri ovanın ortasına, Rüstem'in tarlasına kaydığında, kahve fincanı titreyen ellerinden kayıp mermer zemine paramparça düştü. O küçücük, kuruması beklenen tarla, şimdi ovanın ortasında parlayan, bereket saçan bir vahaya dönüşmüştü. Fakat asıl felaket bu değildi. Rüstem'in kuyusundan fışkıran o deli su, toprağın altındaki ana damarın basıncını değiştirmişti. Cabbar Ağa'nın suyu haksızca gasp edip zorbalıkla yönlendirdiği o devasa kanallardaki akıntı gözle görülür şekilde yavaşlamış, bir gecede cılız bir dereye dönmüştü. "Mümtaz!" diye feryat etti ağa. Sesi ilk defa kibrinden arınmış, korku ve panikle titriyordu. "Neler oluyor ovada? Benim suyum nereye gidiyor?" Mümtaz, rengi kireç gibi bembeyaz, nefes nefese balkona koştu. "Ağam," dedi kekeleyerek, "o köylü öyle bir damara vurmuş ki kazmayı, yeraltı nehri yön değiştirmiş. Bütün bereket onun tarlasına akıyor. Bizim kanallar kuruyor ağam." Cabbar Ağa'nın gözleri yuvalarından fırlayacak gibi oldu. Yıllarca gasp ettiği, hakkı olmadan el koyduğu o uçsuz bucaksız pamuk tarlaları şimdi susuzluğun ölümcül pençesine girmek üzereydi. İlahi adalet Ağa'nın kurduğu o acımasız bendi kendi başına yıkmıştı. Öfkeyle merdivenlere yöneldi, gözünü tamamen kan bürümüştü. "Atımı hazırlayın," diye gürledi avluya doğru. "O suyu kendi ellerimle boğacağım. Gerekirse o tarlayı yakıp kavuracağım ama o bereketi ona yar etmeyeceğim." Atının sırtına atladığı gibi arkasına adamlarını dahi beklemeden, içini kemiren o kör hırsla Rüstem'in tarlasına doğru dört nala kalktı. Cabbar Ağa'nın kara atı köpükler içinde tarlanın sınırına dayandığında, gördüğü manzara, kibrinden ördüğü o koca kaleyi tek bir saniyede yerle bir etmeye yetti. Rüstem'in toprağı adeta yeryüzüne inmiş yeşil bir vaha gibi parlıyor, suyun o serin, şifa veren sesi ovanın her köşesinde yankılanıyordu. Ağa öfkeden deliye dönmüş bir halde atından atladı. Belindeki gümüş işlemeli tabancasına davrandı. Gözleri yuvalarından fırlamış, ağzından köpükler saçarak Rüstem'e doğru koşmaya başladı. "O suyu, o bereketi kurutacağım," diye haykırıyordu. Sesi vadide yırtıcı bir çığlık gibi yankılanıyordu. Rüstem, elinde o paslı tırpanıyla dimdik duruyor. Zerre kadar korku belirtisi göstermiyordu. Zehra ise kocasının bir adım gerisinde ellerini göğe açmış, dudaklarında sessiz bir duayla bekliyordu. Cabbar Ağa, tam suyun fışkırdığı ana kaynağı, o dipsiz kuyuya ulaşıp silahını doğrultmuştu ki, ilahi adalet hükmünü o saniye,
o nefeste verdi. Yıllardır etrafındaki suları zorbalıkla gasp ettiği için altı boşalan, şimdi de yeraltı nehrinin aniden yön değiştirmesiyle gizli bir balçağa dönen o toprak, Cabbar Ağa'nın o ağır, o doymak bilmeyen kibirli cüssesini daha fazla taşıyamadı. Büyük bir çatırtı, derin bir homurtu koptu yer altından. Ağanın bastığı yer, devasa bir çukur gibi aniden gürültüyle içine çöktü. Silahı elinden fırladı. Acı bir feryat kopararak o soğuk, karanlık çamurun içine gömüldü. Çırpındıkça hırsıyla kazdığı o dipsiz bataklığın içine daha da batıyor, boğazına kadar çamura gömülüyordu. Nefes nefese yetişen Mümtaz ve adamları manzarayı görünce dehşet içinde donup kaldılar. Ağalarının o acınası, o zavallı halini, çamur içinde yalvararak debelenişini izlerken, hiçbiri onu kurtarmak için bir adım dahi öne atmadı. Hepsi silahlarını indirip geriye doğru çekildi. Zulmün kalesi yıkılmıştı. Cabbar Ağa, kendi kibrinin doymaz hırsının çamurunda boğuluyordu şimdi. Rüstem, yavaşça o bataklığın kenarına yaklaştı. Gözlerinde öfke değil, sadece derin bir acıma vardı. "Toprak doyursun gözünü Cabbar Ağa," dedi usulca. Sesi vadide esen rüzgara karıştı. Uzaklardan dağların eteklerinden süzülen yanık bir ney sesi, ilahi adaletin tecellisini müjdelercesine ovada yankılanmaya başladı. Zalimin zulmü kendi boynuna dolanmış, mazlumun sabrı ise kurak topraklara ebedi bir can suyu olmuştu.